Mevzumuz şu. Hadi başlığını atalım. Metropol kentlerde motosikletle mikromobility'nin sağlanması. Şimdi mikromobility diye bir kavram çıktı biliyorsunuz. Kentlerdeki aşırı trafikten dolayı Efendim merhabalar, güzel bir pazar gününden. Göreceğiniz üzere masmavi bir gökyüzü. Çok güzel bir hava sıcaklığı, 20 derece civarında. Bugün İzmir'den Salihli tarafına bir sürüş yapacağız. Yolda birkaç konu var. Kendi kendimle tartışacağım. Bunların videosunu çektiğim için siz de ister istemez dahil oluyorsunuz kendi tartışmalarıma. Olsun varsın. Eğer sizin de bu konuda fikirleriniz varsa, şayet bu videoyu da yayınlamışsam, ki bütün videoları yayınlamıyorum, videonun altında paylaşırsınız, belki tartışırız üzerinde. Bugün eski kadim bir dostu görmeye gidiyorum Salihli'ye, kısmet olursa. 20'li yaşlarımdan hayatıma büyük etkisi olan değerli bir büyüğümü. Bir gideyim, bir hal hatır sorayım, bir kahvesini içeyim, döneyim. O zaman haydi o zaman yavaş yavaş yola çıkalım. Dün dolaştığım yerlerde çok fazla börtü böcek vardı. Bugün rüzgarın durumunu bilmiyorum. Hava durumuna baktığımda rüzgara bakmadım. Sadece havanın açık olduğunu biliyorum. Yarım depo benzinimiz var. Kemalpaşa civarında bir yerlerden bir benzin almakta yarar var. Mevzumuz şu. Hadi başlığını atalım. Metropol kentlerde motosikletle mikromobility'nin sağlanması. Şimdi mikromobility diye bir kavram çıktı biliyorsunuz. Kentlerdeki aşırı trafikten dolayı nedir bu? İnsanların koca koca araçlarla yolları bu şekilde sürekli işgal etmesinin yerine daha küçük, daha paylaşımlı araçlarla, hatta mümkünse daha az aracın kent içindeki ulaşımı sağlaması üzerine kurulu bir mantık. Birkaç yaklaşım var. Elektrifikasyondan sonra işte otonom araçlarla çözebilir miyiz paylaşımlı bir araç yapısını? Çünkü toplu taşıma her zaman iş görmüyor. İnsanoğlu biraz da özel bir araç, özel bir ulaşım yöntemi arıyor. Taksiler bunun için yetersiz ve pahalı mesafeye göre. Bunun için bayağı bir çalışılıyor. İşte kentlerin içerisinde bazı araç sınıflarının alınmaması, belli zamanlarda belli CC'den büyük araçların alınmaması, emisyon bunun yanında bir kaldıraç olarak kullanılıyor. Bu trafik problemini acaba çözmek için emisyondan da yararlanabilir miyiz? Emisyon azaltımı zaten biliyorsunuz KAP toplantılarının bir numaralı konusu emisyonu nasıl azaltırız? Emisyon azaltılmasında acaba bu mikromobilite faaliyetleri de etkili olabilir mi? İşte Euro 5, 6, 7, 8, 9 diye giden bir motor standardı var biliyorsunuz. Emisyon sürekli azaltılmaya çalışılıyor. Egzozda yakalıyoruz. Başka bir şeyler yapıyoruz. Motor teknolojileri gelişiyor. Bunu da bu amaçla kullanabilir miyiz falan diye bir düşünceler var. Bense motosiklete binmeye başladığımdan beri şeyi fark ediyorum. Özellikle 125 cc büyüklüğündeki motosikletlerin kent merkezlerindeki kentin kalabalık olan yerlerinde semt içi inanılmaz faydalı olduğunu düşünmeye başladım.
Çıkış noktam da şu, dünyada da zaten bununla ilgili istatistikler var. Türkiye'deki durum nedir tam bilmiyorum. Bize ilişkin doğrudan Türkiye çalışılmış bir şey görmedim ama bir aracın genellikle mesaiye gidiyorsa, işe giderken kullanılıyorsa bir tane sürücüsü var. Çoğu zaman. Özel araçları kastediyorum. Servis ve benzeri şeyleri kastetmiyorum. Hal böyle olunca araç sayısında inanılmaz bir artış var. Ve her bir araç yaklaşık görüyorsunuz işte 2,5 metre genişliği var. 3 metre boyu var desek ortalama. 8 metrekare falan yer tuttuğunu varsayalım her bir aracın. Diğer araçlara yaklaşabildiği, önünde arkasında yarımşar metreden 1 metrede mesafe olduğunu düşünürsek 5 metreye 3 metre, 15 metrekare bir yer diye düşünün. 1 milyon araç olduğunda kentte 1 milyonla çarparsanız ne kadar bir yüz ölçümü yaptığını fark edersiniz. Bu araçların havaya alamayacağımız katlı otoparklarda falan bu biraz densite artırılmaya çalışılıyor ama bunun katlı otoparkların karşılayabildiği araç sayısını takdir edersiniz yani toplam araç sayısında. Yani katlı otoparkların ne kadar kapasitesi var araştırırsak bahsettiğim 15 milyon araç için yeterli olmayacağını görürüz. Bir motosiklet ne kadar yer kaplar, ne kadar dens bir şekilde park edilebilir? Bu bir konuşulmalı. Bir motosiklet bu arada yeni yapılan binaların altındaki 3-4 araçlık otoparkları da gözünün önüne getirin. Oraya 3 araç koyacak. Sabahleyin erken çıkacaksanız diğer 2 aracın sahibini uyandırmanız gerekiyor ya da akşamdan planlama yapmanız gerekiyor falan filan. Önümüzdeki araç öylesine gidiyor. Biz şuradan aradan sıyrılalım. Rüzgar onu ittikçe sağa sola gidiyor. Benzeri yerlere konulabilecek motosiklet sayısını düşünün. Binadaki mobilite ihtiyacı olan, şahsi mobilite ihtiyacı olan dairelerin hepsinin birer tane scooter olacak olsa işe gidip gelirken falan kullanmak için 5 daireli bir yerde 5 tane scooter o bahsettiğimiz alanlara havada karada konulur. Sorunlardan bir tanesi otopark, bir tanesi de yolların sürekli yoğunluğu. Bakın önümüzde 6, 9, 12 tane arabanın kapladığı alanı görün. 12 tane motosikletli yolun üzerinde orta şeritte böyle bir yan yana dururken fark edemezsiniz. Trafiğe akmakta olan trafiğe çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum aynı zamanda. Yine dediğim gibi bunlar benim kendi şahsi fikirlerim. Bu fikirleri paylaşan insanları da izlemedim değil ama üzerinde düşündüm gerçekten bu mantıklı olabilir mi diye ama bu projenin aynı zamanda kısıtlarını da tartışacağız sizle tabii ki. Böylelikle hem park yeri hem de trafikteki yoğunluğun azaltılması konusunda motosiklet ciddi bir araç olarak düşünülmelidir diye düşünüyorum. Peki bu böylesi bir şeyde motosikletler kendi başına çalışmayacağı için bu aletlerin sürücüleri de olacak doğal olarak. Sürücüleri nasıl bu konuda bu işe adapte edeceğiz onun üzerinde düşünülmesi lazım. Bir kere araç kullanımı konusunda bile kültür geliştirememiş bir ülkenin bireyleri olarak motosiklet kültürünü nasıl geliştiririz? Onu bir üzerinde tartışılması lazım. Bu şey kültüre dönüşmediği sürece, doğru bir kültüre dönüşmediği sürece kendi kültürü olarak kendi kültürünü geliştiriyor.
kendi kültürü de eğrisiyle doğrusuyla bir şekilde gelişiyor. Öncelikle doğru bir motosiklet kültürü üretilebilirse, gençler, çocuklar erken yaşlarda bu işte tanıştırılabilirse neden olmasın? Çünkü araç gibi değil, motosikletin daha küçük versiyonları daha erken yaşlarda kullanılmaya başlar. Kentte bunun ne kadar ihtiyaç olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Sabahları bir okulların etrafında bir dolaşın, bakın. Ortaokula, liseye giden çocuklar neyle geliyorlar okula? Çok uzak mesafe taşınıyorsalar servise taşınıyorlar. Peki çok uzak mesafe taşınmıyorsalar? Hepsinin altında elektrikli scooterları var, göreceksiniz. Bu zaten ben söylemesem de kendi kendine ortaya çıkan de facto bir durum. Ya ben söyledim diye ortaya çıkan da bir şey değil bu. Bunun kurumsallaştırılması, toplumsallaştırılması, toplumda bir kültür haline getirilmesiyle ciddi miktarda problem çözümlenebilir diye geliyor bana. Çünkü bu şekilde sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Kentlerimizde şu anda kentsel dönüşüme girecek milyonlarca konut stoğu var. Kentsel dönüşüm demek kat sayısının ve daire sayısının artması, kente dışarıdan daha çok insanın gelmesi, gelen insanların da araçlarıyla gelmesi demek. Ve bir aşamadan sonra bu nasıl yönetilecek bilmiyorum. İnsanlar kendi çözümlerini bulmaya çalışıyor. İşte kentin dışındaki uydu kentlere falan taşınıyorlar. Ama kentin merkezine gelmeleri gerekiyor doğal olarak. O kentte yaşıyorlar. Nasıl olur, nasıl biter? Buna ilişkin çalışılması lazım ve motosiklet bir fırsat bunun için diye düşünüyorum açıkçası. Tabii böyle olunca bir de motosikletin satın alınabilmesi, sahip olunabilmesiyle ilgili bir projeksiyon yapmak lazım. Şimdi bir araç almak için araç bir yatırım mıdır? Eskiden öyleydi Türkiye'de, şu anda öyle değil. Şimdi bir işe gidip gelmek için, bir işi yapmak için ya da bireysel mobiliteyi sağlamak için toplu taşıta alternatif olarak kullanılan bir şey bireysel araçlar, değil mi? Şimdi bir aracın sahip olma maliyetine bir incelemek lazım, ne kadardır? 25 derece oldu hava. Sahip olma maliyetiyle bir motosikletin sahip olma maliyeti arasında nasıl bir makas var ve bu makasın şu anki durumu ne? Bundan 3 sene 4 sene önce konuştuğumuz 125 cc 150 cc bandındaki normal scooter segmenti erişilebilir bir seviyedeydi. Düzgün motorlar erişilebilir bir seviyedeydi. Çinli markalar zaten çok daha ucuzdu, yani hemen yarı girip bir tane alınabilirsiydi bu. Ama geçen sene bir şey oldu. Bu konuda vergiler öyle bir katlandı ki artık motosiklet sahibi olabilmek, 125 cc bile sahip olmak ciddi bir bütçe istiyor. Bunu bir PCX, Honda PCX modeli üzerinden örnekleyeyim. Normalde kent içi için bence efsane bir makinedir. Ya da SH125 de olabilir. Ucuz olan SH125 talep görmüyor diye üretici firmasını ucuz tuttuğu halde 220 bin lira arkadaşlar. Mayıs 2026 itibariyle fiyatı 220 bin lira. PCX'te ise fiyat 325-350 talep görüyor diye, orada da öyle bir fiyat var. Şimdi 100 bin lira bandında bir rakam kabul edilebilir. 100-150 bin lira bandında bir rakam kabul edilebilir. Dayanıklı bir motor olması lazım ki yatırdığımız parayı geri alabileceğimiz süre makul olsun.
Dayanıklı bir motora böyle bir şey verdiğimiz zaman bu paranın geri dönüşü nedir? Yılda 20.000, ayda 1.000 lira ulaşım için verilebilir bir para mıdır? Verilebilir bir paradır. Yani toplu taşıma da kullansanız benzer bir maliyete sebep olacaktır çünkü. Kişilerin bu şeye erişebilme maliyetlerini düşürebilirsek, aylık toplu taşımaya ödenen para civarında bir paraya bu mobilite imkanını sağlarsak, bütün imkanlarını zorlayıp araba alıp da arabayla bu işi yapmaya kalkanlar bu işi bahsettiğim motor çözümüyle yapacaklardır diye düşünüyorum. Şuradan yakıtımızı alalım, bir su içelim. Şimdi mola yerinde güzel bir mola verdim. İyi oldu. Kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Peki neyle terbiye etmeye çalışıyorum? Mola vermek için. Çünkü mola vermek zaman kaybı gibi geliyor bana. Ama bu sefer 3 gün üst üste sanki motora bindiğim için artık öyle bir telaşım yok gibi. Belediye otobüsü sıkıştırıyor. Çevre yolunda 98'e giderken arkamdan sollayacak beni. Vallahi da sollayacak yani. Şimdi meyve suyu içtim. Sart'a geldik. Sart'ın şurada harabeleri var. Hiç gelmedim. Belki akşamüstü çok geç olmazsa oraya bir uğrayabilirim. Şimdi bir önceki benzinlikten çıktığımda kaydı açmamışım. Mikromobiliteye motorun katkısı diye bir başlık bugün tartıştım sizinle, biliyorsunuz. Mikromobilitede motosikletin yeri. İstanbulluların zaten videolarından göreceksiniz. Onlar orada çaresizce kullanıyorlar. Hatta adını zaman makinesi koymuşlar. İzmir'de de yoğun bir şekilde elektrikli iki tekerlekli o ufak skuterlar var ya, onların güçlü modellerini görüyorum. Özellikle ortaokul, liseye giden çocuklar evlerinin yakınındaki bir okula gidiyorsalar, servise ihtiyaçları yoksa
bu aletleri kullanıyorlar. Hayat kendi gerçekliğini dayatıyor. Yani bir donanım, bir komponent insanların işini kolaylaştıracak şekilde ve erişilebilir bir şekilde var olduğunda insanlar ona erişiyorlar ve kullanıyorlar. İşte motosikletteki sorun motosikletin erişilebilirliği. 340 bin liraya bir PCX motoru alıp da ayda 1000 lira 340 ay ödemenin hiçbir pratik mantığı yok. Yani bu feasible bir şey değil. Onun için geçen sene daha bir sene önce 140 bin lira 135 bin lira olan fiyatın bu kadar artmasının sebebi ne ola ki? Vergiler diyeceksiniz. Evet, devlet stratejik olarak motosikletleri trafiği rahatlatan, kent içi mobilite ve karbon salınımını azaltan bileşenler olarak adreslemiyor. Devlet böyle bir politika gütmediği zaman da motosiklet satın almalarını bir satın alma faaliyeti, sıradan bir taşıt satın alma faaliyeti olarak bakıyor. Ulusal düzeyde büyük metropol kentlerin hem otopark hem ulaşım sorunlarını çözmek istiyorsak bence dönüp bu araca bir bakmak lazım. Bu bir fırsat aracı olabilir. Ki bence öyle. Ama burada kastettiğim makineler şey değil, yani 700'lük 1000'lik makineler falan değil. Hatta maxi scooter'lar bile değil. Deminden de tartışmıştık beraber sevgili Doğancığım. Kendi kendimle niye tartışıyorum bilmiyorum ki. Ama Dücani Hoca'nın yüzünden bu. Benim de üzerinde düşünülmemiş hiçbir kanaatim, hiçbir fikrim yoktur. Ben bütün fikirlerimi üzerinde düşünürüm, tartışırım. Kendi kendimle tartışırım. Yeniden gözden geçiririm. Yanlışsa değiştiririm kardeşim. Benim dogmalarım yok diyor ki, bayılıyorum bu adama. Ben de aynı yolda yürümeye çalışıyorum. Sanırım ondan oluyor bu biraz. Bugün itibariyle fikrim budur. Elektrikli scooterlar da bu anlamda desteklenebilir belki ama elektrikli scooter işi biraz dengesizlik açısından sıkıntılı. Nasıl helikopterler havacılıkta dengesiz havacılık aracı diye geçer. Unstable'dır, yani normalde biz dönen kanatlı cihazları saymayız. Güvenli saymayız. Ama kullanılır. Scooter da onun gibi bir şey bana göre. Elektrikli küçük scooterları kastediyorum. Motosiklet scooter modelleri ise burada çözüm öneririm. Kapının önüne koyması kolay. Çünkü insanlar kapısının önünde istiyorlar. Motosiklete ulaşmak için tekrar bir araca ihtiyaç olursa anlamı kalmaz. Sokaklardaki şu an araçların park ettiği yerlere motosiklet park edecek olursak çok daha fazla insanın işini görecek bir park yeri çözümü geliştirmiş oluruz. Trafik çok daha hafifler. Fayda önerilerim bunlar. Kısıt olarak ortaya koyduğum değerler şeyler ise öğeler ise şunlar: bir, motosiklet kültürü, bunun yokluğu ya da yanlış varlığı, yanlış bir tasarımın varlığı. 2, motosikletlere ulaşımın erişilebilirliğin zor olması fiyatları nedeniyle. Bu iki kısıt bir şekilde stratejik olarak çalışılır, çözümlenebilirse motosikletin bu işi çözeceğine inanıyorum. Yani o kültür geliştiğinde bu arkadaşlar bu şekilde kısa kolluyla geziyor olmayacaklar. Çünkü kenti rahatlatalım derken bu sefer de sürekli bu arkadaşların yaşayacakları sorunlar yüzünden sağlık sisteminin üstüne ekstra da büyük bindirmek istemeyiz. Tabii bunun sosyal faydası da var. Motosiklet demansa iyi gelir. Sürekli çevrenizi kollayıp durmanız gereken bir dünyada olursunuz. Otomatiğe bağlayamazsınız çoğu zaman. Çünkü motosiklet öyle otopilot gidilebilecek bir şey değil. Öyle gidiyorsanız sakat. İkinci etkisi, sıkışık trafikte, sürekli sıkışık bir kentte sıkışmışlık hissinden biraz kurtarır. Stresi azaltır ki stres biliyorsunuz pek çok sağlık sorununun temel sebebi.
dolaşım yolu hastalıkları, mide, kalp, bir sürü şeye etki ediyor. Sağlık sisteminin üstünden bu anlamda bir yükü alması da söz konusu olabilir. Insta biraz bana doğru yattı mı, bana mı öyle geliyor? Sanırım acık bana doğru yattı ama yaslandı oraya, iyi bari. Insta'nın kolu arkadaki cipi kompozit çantasında. Üşendim oradan çıkarmaya. Sıkmak için elimle sıkabildiğim kadar sıktım, ondan oluyor. Montumun termal içliğini dün çıkarmıştım. Dün daha soğuktu hava. Bugün rüzgarlığını da çıkardım içinden. Sadece kendisi kaldı. Dediğim gibi montum 3 mevsim bir mont olduğu için tam yaz sıcaklarında perişan eder. Onun için de ayrıca kıyafetim var. Kısıtları çözersek düşündüğüm hedeflere ulaşabiliriz. Böylelikle kentlerde şimdiye nazaran 5 kat daha mutlu insanların yaşadığını görürüz. Bu sisteme katılamayanlar ne yapacaklar peki? Yani bir iki teker üzerinde gitme konusunu bir türlü benimseyemeyenler, arabası olmayanlar gibi olacak onlar da. Bazı insanlar da araba da kullanamıyor bakarsanız. Toplu taşıma zaten var olmaya devam edecek.